Teen Wolf dizisi kimilerinin gençliği, kimilerinin ise vazgeçilmezi. Bir kısım var çok seviyor, bir kısımsa aynı şekilde nefret eder durumda. Ancak yakın zamanda şunu gördük ki sevenlerin sayısı oldukça bir fazla ve kendi sevgililerini doğru bir şekilde yönettiklerinde ise bitmiş olan bir seriyi tekrardan canlandırabiliyorlar. Dizinin bitiminden yaklaşık 6-7 yıl sonra Teen Wolf'un filmi çıktı. Yani 26 Ocak'ta. Peki bu film nasıldı? İzlemeye değer mi? Beklentilerimi karşıladı mı? Ve bu film bir seri mi olacak? Yani devam filmleri gelecek mi? İşte tüm bu soruların cevabını bu videoda yanıtlayacağız. Videomuz spoilersız ve spoilerlı olmak üzere iki kısma ayrılacak. Bu kısımları isterseniz video ilerleme çubuğundan kontrol edebilir, isterseniz zaten video içerisinde söyleyeceğim, benim söylememi bekleyebilirsiniz. İlk olarak spoilersız kısımdan başlayalım. Film, dizinin neredeyse baş karakterlerinden birisi olan Allison'ın ölümünün 15 yıl sonrasını anlatıyor. 15 yıl sonra ekibimiz tamamen dağılmış, bazıları Beaconhills'te, bazıları ise şehir dışında yaşıyor. Herkes kendisine yeni bir hayat kurmuş yani. Bu sırada hayatlarını bozan olay ise Nogitsune'nin kaçması. Nogitsune bildiğiniz üzere dizide de yer alan bir karakterdi zaten, hatta stylist'ın içine giriyordu, onu kontrol ediyordu. Filmimizde de tekrardan kendisiyle karşılaşıyoruz. Filmde hapsolmuş olduğu yerden birisinin yardımıyla kaçıyor. Ve zaten fragmanda da gördüğümüz gibi Allison canlanıyor ve Nogitsune Allison'ı kontrol etmeye başlıyor. Bu olaylardan sonra ise eski sürümüz tekrardan bir araya Beaconhills'e geliyor ve Nogitsune'ye olan savaş burada başlamış oluyor. Aynı zamanda Allison'la da bazı olaylar oluyor ve bunlarla mücadele etmeye çalışıyorlar ekipçe. Film hakkında konuyu uzatmak istemiyorum. Zaten isteyen varsa fragmanını izleyebilir. Şimdi spoilersız olarak düşüncelerime geleyim. Film nasıldı? İdeal miydi? Bana kalırsa dostlar ortalama bir seyirde ilerledi film. Eğer çok büyük ümitlerle gidip izleyecekseniz bence yani bana kalırsa birazcık ideallerinizi, beklentinizi düşürmeniz lazım bu film için. Film sadece eski kitleye yazılmış bir filmdi bana kalırsa. Yani eski kitlelerine çok güveniyor olmalılar ki böyle bir işe adım atmışlar. Şimdi neden böyle diyorum? Çünkü dostlar kurgu tamamen diziyi izleyen kişilerin anlayacağı şekilde tasarlanmış. Allison karakterinin canlanması ya da şu an spoilerlı olduğu için bahsedemeyeceğim daha birçok olay. Ben bunu orta ölçekli bir risk olarak nitelendiriyorum. Çünkü zaten kitlesi bu filmin tekrardan çekilmesine vesile oldu. Jeff Davis ve senaristler de buna yönelik bir kurgu inşa etmişler açıkçası. Dürüst olmak gerekirse diğer incelemeleri yapan kişilere nazaran, yani diğer eleştirenlere nazaran ben filmi beğendim. Benim gibi beğenenler de var, sanırım şu an azınlığız ama. Peki ben neden filmi beğendim? Çünkü çok büyük bir beklentiyle girmedim ben filmi izlemeye. Ortalama bir beklentim vardı. Biliyordum çünkü eskisi gibi olamayacağını. Yani eskisi gibi heveslendiremeyeceğini, heyecanlandıramayacağını, aynı şekilde oyuncuların eskisi gibi enerjik olamayacağını. 6-7 yıl önceki samimiyeti bana veremeyeceklerini de zaten ben farkındaydım. Bu yüzden hüsrana uğramadım. Bazı kişiler var YouTube'da hayal kırıklığı demiş, sosyal medyada tamamen kötülemiş. Ama dostlar bu sizin beklentinizle alakalı. Ben Teen Wolf dizisini 4-5 kez bitirmiş birisiyim. Yani bayağı bir seviyorum anlayacağınız. Ama benim için hüsran değildi. Açıkçası gayet çerezlik bir filmdi. Ama izlemezseniz çok şey kaybedeceğinizi de söyleyemem. Evet diziyle alakalıydı ama diziyle alakası çok, yani uçurum var aralarında dostlar. Mesela dizinin son sezonunda bazı olan olaylar vardı. Aradan 15 yıl geçse bile sonuçta sezon 6 bana kalırsa yarım bir sezondu. Çok fazla soru vardı ve bunları cevapsız bıraktılar. En azından filmde bunları birazcık değinebilirlerdi diye düşünüyorum. Şimdi spoilersız kısmın sonuna gelelim ve şundan bahsedelim. İzlenir mi? Eğer Teen Wolf hayranıysanız bence filmi beğenirsiniz. Ama Teen Wolf'u hiç izlemediyseniz diziyi izlemeden ben bu filmi anlayacağınızı pek düşünmüyorum açıkçası. Şimdi gelelim spoilerlı kısma. Buradan sonrasında tamamen spoiler konuşuyor olacağız. Bana kalırsa filmde çok fazla saçma yer vardı. Bu saçmalıklar zaman zaman filmi devam ettirebilmek için yapılmış ancak hayranların gözüne çok batan yerlerdi. Filmimiz bir Japon restoranında Liam ve yeni karakter olan Hikari'yi görmemizle başlıyor. Bu iki karakterimiz Nogitsune'yi koruyan kişilermiş, yani filmde bunu anlıyoruz. Peki sizlere bir sorum var. Sizce Nogitsune'yi nerede koruyorlar? Çok yüksek güvenlikli bir hapishane mi? Da kutsal varlıkların koruduğu bir tapınakta mı? Hadi ama saçmalamayın. Oralar geçilebilir. Bize geçilemeyecek bir şey lazım. Buldum. Japon restoranında bir baharat kavanoza koyalım. Kimse fark etmez nasıl olsa, değil mi? Evet, gerçekten de bu şekilde korumaya çalışıyorlar. Hal bu olunca gizemli bir kişi çıkıyor ve Nogitsune'yi kolay bir şekilde ele geçiriyor. Ardındansa serbest bırakıyor. Bu gizemli kişi ise sonra öğreniyoruz ki lisedeki fizik öğretmenleri.
En son kurban edilmişti bu. Onun siniri varmış işte. O yüzden Nogitsune'yi serbest bırakmaya çalışıyormuş zaten. Buradaki saçmalık şu dostlar. Daha Nogitsune'nin yardımını almadan bu kişi nasıl oluyordu sadece bir silahla oradaki 5-10 kişiyi indirip Liam'ı alt edip üstüne bir de Kitsune'yi alt edebiliyor. Hadi mermilerinde kurt boğan var diyelim. Diğer 10 kişiye sen hangi silahla sıkıyorsun peki? Elindeki silah bir de Deagle yani. Öyle seri bir ateş yapabileceğin bir silah da değil açıkçası. Bu kısımdan sonra filmde karakterlerimizin gelecekte ne hale geldiklerini, büyüdüklerinde nelere sahip olduklarını görüyoruz. Scott önceden çalışmış olduğu veteriner kliniğini sahiplenmiş, yani kendisi satın almış sanırım. Orayı artık o yönetiyor. Lydia ses enerjisiyle alakalı bir şirket kurmuş ve bunun hakkında projeler yapıyor. Derek ise tamirhane işletiyor ve aynı zamanda baba olmuş. Evet, baba olmuş ama annesi kim bilinmiyor. Ya koskoca film yapıyorsunuz. En azından annesinin kim olduğuna dair bir şey söyleyebilirdiniz. En azından hani gelsinler, kim bunun annesi desinler, direkt de cevap versin ya da farklı bir kişi cevap versin. Sanırım burası aceleye gelmiş. Neden aceleye geldiği hakkındaki düşüncem de şu dostlar. Bildiğiniz üzere Dylan O'Brien Styles karakterini canlandırmak istemediğini söyledi. Bazı kişiler Dylan'ın bu projeyi zirvede bırakmak istediğini, yani karakteri zirvede bırakmak istediğini düşündüğü için kabul etmediklerini falan söylediler. Şimdi Styles karakterinin yokluğunu bana kalırsa Derek'in oğlu Eli ile kapatmaya çalışmışlar. Çünkü Eli'nin karakterleri, hal ve hareketleri, sakarlıkları, her şey Styles'ı anımsatıyor. Hatta o kadar çok anımsatmak istemişler ki çocuk Styles'ın jipini gizlice çalıp onu sürüyor, onu kullanmaya başlıyor. Eminim bazı izleyiciler bu konuya çok sinirlenmişlerdir. Çünkü Styles'ın jipi Styles adına kutsal bir araç gibi, kutsal bir eşyası gibiydi onun. Eminim bazı izleyenler buna kurulmuştur. Eğer bu kurulma olaylarını, yani sinirlenme olaylarını bir kenara koyarsak, bence Eli karakteri bu film için en azından gayet güzel bir şekilde işlenmiş olduğunu düşünüyorum. Şimdi Allison'ın canlanma olayına gelecek olursak. Filmde bildiğiniz üzere, eğer izlediyseniz yani, Chris ve Scott Allison'ı sürekli rüyalarında gördüğünü ve rüyalarında da Araf'ta kaldığını, yani diğer dünyaya, diğer tarafa geçemediklerini söylüyor. Bu yüzden dolayı da Chris şöyle bir şey öneriyor. Bir ritüel varmış ve bu ritüel Araf'ta kalma durumlarında kişinin diğer dünyaya geçişini sağlıyormuş. Sonra bu fikirde mütakip oluyorlar ve bu fikri uyguluyorlar. Fikri uygulayanlar ise Scott, Lydia ve Malia. Şimdi burada Allison için önemli bir ritüel uygulamada giden kişiler bana bir tık saçma geldi. Hani bu üç kişi tamam kalsın ama en azından yanlarına Deaton'un gelmesi lazımdı bence. Gerçi Deaton gelse konu ilerlemezdi. Neden? Deaton daha önlem alan bir kişi, daha detaylı olaylara bakan bir kişi. Bu yüzden ritüelin yanlış olup olmadığını daha erken anlayabilirdi ve bu yüzden de Allison canlanamayabilirdi. İşte buradan sonra olaylar birazcık sarpa sarıyor bence, hani işleyiş olarak. Allison dirildikten sonraki süreçte çok fazla güçlü bir şekilde hareket ediyor. Yani öyle ki eski alfa olan Derek, hani bu tarz kurt adamları tekte olmasa bile kısa bir sürede indirebiliyor. Hadi Scott'ı anlarım. Eski aşkı, hatta ilk aşkı. Hani onu görünce dili tutulur, ne bileyim kollarını hareket ettiremez, şoka girer falan fistan. Ancak Derek çok saçma bir şekilde yeniliyor bence. Yani bir de Eli varken hani senin çocuğuna saldırıyor bu kişi. Şahsen ben olsam, birisi benim çocuğuma saldırsa, bana ne, eski tanıdık mındık umurumda değil, çocuğumu öldürmeye çalışıyor, beni öldürmeye çalışıyorsa onu tek yumrukta bayıltırım orada. Yani Derek gibi bir kurt adamsam. Ama Derek kaçmayı tercih ediyor. Allison'a zarar vermemeyi tercih ediyor. Bu yüzden de şah damarından kurt boğanlı bir ok yiyerek yere seriliyor. Buradan sonrasında zaten planlar, işte Allison'ı geriye döndürme çabaları falan olaya dahil oluyor. Tabi tüm bunlar olurken Nogitsune de boş kalmıyor. Oni'leri tekrardan görüyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam eskiden, yani dizideyken Oni'ler kafalarından çelik kurşun yediğinde ölüyordu. Fakat dizide herhangi bir bölgesine çelik kurşun isabet ettiğinde de yok oluyorlar. Yani böyle bir değişiklik olmuş sanırım. Tabi yanlış hatırlamıyorsam. Hazır aklıma gelmişken söyleyeyim. Malia ve Parrish'in ilişkisi bana bir tık saçma geldi. Sebebi Styles'la Malia'nın çok hani güzel bir ilişkisi olması mı, yoksa Parrish ve Lydia'nın eskiden ilişkisi olması mı bilmiyorum ama dizi filmle birlikte bir tık Aşk-ı Memnu'ya dönmüş gibi hissettirdi bana. Herkes eskisiyle devam ediyor falan, böyle garip bir ortam oluştu yani. Onun dışında Allison'ın Scott'ı hatırlaması, yani o stadyumun altındaki depodaki sahne güzeldi bence. Hatırlaması, tekrardan gülümsemeleri, birbirlerine sevdiklerini söylemeleri falan güzel sahnelerdi. Zaten bu anlara yakın olarak da Eli'nin Oli'ler tarafından alıp götürülmesi var. Bu sahnede bana saçma gelen kısım şuydu. Malia
Eve Oli'ler saldırdığında en başta ışıkları, yani perdeleri çekmektense İlay yok oluyor. Yani Oli'ler İlay'ı alıyor. Anca o zaman perdeleri açabiliyor. Yani zaten o taraftan geliyordu. Perdelerin olduğu taraftan geliyordu. Niye bunu daha önce açmamış? Yani o an etkisiyle yaşanmış bir şey olarak yorumlanmasını istemişler sanırım, bilmiyorum. Bütün karakterlerimiz Nogitsune'nin evrenine gittiğinde, yani o kısma geçtiğimizde yaşanan sahneler bence güzeldi. Hani çok iyi değildi, çok kötü de değildi. Ortadan bir tık üstü diyebilirim. İşte yine kimseye bir şey gelmesin diye klasik bir Scott'ın kendini feda etme kısmını gördük. Bu yaşanırken ben şeye anlam veremedim. Niye kendini feda ettiğine anlam veremedim. Çünkü Nogitsune o öldükten sonra hani Oni'leri geri çekti ama dirildi, hani ölmemiş aslında. Hani onu gördüğünde Oni'leri tekrar yollayamaz mıydı? Hani tekrardan onları kilit altına alamaz mıydı? Onu da anlamış değilim. Bir de hani Scott yere yıkılıyor, öldüğünü düşünüyoruz, sonra kalkıyor ve Nogitsune'ye bakıyorlar. Hani anlık bir Nogitsune'ye saldırı olabilirdi, ne bileyim kafasına arda arda ok atılabilirdi Scott'a atacak diye. Hani bunlar da yaşanabilirdi. Bir tık orası basite kaçmış, çok da havalı bir olay olmamış gibi geldi bana. Hani istenilen etkiyi verememiş gibi. Nogitsune'nin mağlup olmaya yakın zamanlarında bir sahne var. Derek, işte Scott yan yana ve yanında Eli var. Ben orada Eli'nin yerine Liam'ı görmek isterdim. Hani Liam çünkü öfke nöbetleri geçiren ve çok güçlü bir karakterdi. Tamam, bunu birazcık bastırmış ama gücünden hiçbir şey bırakmamışlar filme. Çok basit bir karakter kalmış. Çok arka planda kalmış. Özellikle Hikari karakterini hiç söylemiyorum. Bir karakter gelmiş ama karakter toplamda 5 kez falan konuştu. Yani onun dışında hep sustu. Kısacası filmde İlay'a olması gerekenden fazla yer verdiklerini ve çok ön plana çıkartmaya çalıştıklarını düşünüyorum ben. Ve son sahneye gelecek olursak Derek'in kendisini feda etmesi. Yani orada bence Derek hani senaryoya kurban gittiği zorunluluktan onu feda ettiklerini düşünmüyorum ben. Senaryonun böyle olmasını istedim ve böyle oldu bence. Yani bir Nogitsune'yi iki kişinin tutacağını düşünüyorlar. Sonra Derek diyor ki sen git, ben tutarım. Periş diyor ki ateşim sizi de yakar. Derek kendisini feda ediyor. Orada bence ne bileyim Derek yerine yani kim feda etmesi gerektiğini düşünmeyeceğim. Bence direkt onu tutarken Periş tüm gücünü yüklendiğinde direkt bırakıp çıkabilirdi. Ama burası bizi bir yere getiriyor. Şimdi filmi detaylıca inceledik. Çok detay veremedim. Süre çok uzardı. O kadar detaylı incelenecek bir film de değildi bence. Çok fazla bir detayı yoktu içerisinde. Film Paramount Plus'ta yayınlandı ve söylenenlere göre Paramount Plus'ın izlenme rekorunu kırmış. Bu da haberlerde şu tarz söylentilere yol açtı. İkinci filmi geliyor ve bana kalırsa da geliyor. Çünkü hani bu rekoru kırmasından hemen ardından Tyler, yani Scott ismiyle bildiğimiz Tyler bir Instagram gönderisi paylaştı. Bu gönderide de bu rekor için hayranları teşekkür ediyor ve son cümlesinde de geri döndük bebeğim, hadi hikayeyi devam ettirelim diyor. Bu da direktman akıllara devam filminin geleceğini öne sürüyor. Bence devam filminde Derek bilerek feda edildi. Çünkü devam filminde büyük ihtimal Derek'i geri getirmeye çalışacaklar. Ve ikinci filmle alakalı şöyle bir söylenti var. Isaac, Stiles ve Theo geri dönecek diyorlar. Bana kalırsa Stiles hayran baskısından dolayı geri dönecek gibi hissediyorum. Isaac'i bilemem. Isaac bana dönmez gibi geliyor ama Theo da dönebilir gibi geliyor. Yani bu kadro gelirse emin olun Paramount Plus'ta şu anda kırılan rekor 2 katıyla tekrardan kırılır. Bazı yerlerde ayrıca filmin bir üçleme olacağı da söylentiler arasında dostlar. Evet, videomuz, eleştirimiz bu kadardı. Sizin eleştiriniz varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Bir sonraki videomuz olan Cobra Kai 5. sezon detaylı inceleme için bu videoya 50 like gelmesini istiyorum dostlar. 50 like gelirse detaylı inceleme videosu kanalda olacak. Ayrıca bize destek olan katıl üyelerimiz Serra ve Umut'a sonsuz teşekkürlerimi ilettiğimi söylemek isterim. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.